Çekirdek dünya dedik ki her bilincin mutlaka uğraması gereken bir ortam. Çekirdek dünyaya uğrayan her bilincin tabi olduğu yasaları da tanrısal özlerin oluşturduğunu söyledik. En başta dedik ki bakın karma yasası dedik. Sadece karma yasası mı? Deneyimden bahsediyorsak bir varlığın deneyimlemesi, deneyim yasası var. Bir varlığın evrim yasası var. Bir varlığın görev yasası var. Bir varlığın özgür irade yasası var. Bir varlığın karşıt oluşturma yasası var. Bakın bunların hepsi zaten tanrısal özler tarafından oluşturulmuş. Zaman olarak ne zaman olmuştu konuştuğumu farkındayım ama geçmişten bahsetmiyorum. Onların bulunduğu boyut tabii ki mutlak şimdilik. Ama bizim için, algılayabilmemiz için bizim var olduğumuz süreden önceymiş gibi aktarmak zorundayız. Yoksa olan her şey bu anda olmakta. Bir raz zamanının karşılığını alfa zamana göre vermeye kalktığımızda çok farklı değerlerle karşılaşırız. Evet, çekirdek dünyadaki her bilincin yaşamı mutlaka bir yasaya uygun düşer. Yani bilincin yaşayışı dahi negatif bir yaşayışım var. Bir yasaya uygun düşüyor. Çünkü kendisi zaten karşıt oluşturma yasasının karşısında bir de özgür irade yasasına uygun olarak fonksiyon vuruluyor. Deneyimini zaten gerçekleştiriyor. Görevini zaten gerçekleştiriyor. Kendinin kutbetine göre evrimini de gerçekleştiriyor. Yani sadece Atlantalı yaşar ve yaşadıkları yasalara uygun düşlerin yanı sıra çekirdek dünyadaki bilinçler de buna uygun hareket eder. Mutlaka buna karşılık gelen bir yasa var. Ama bu yasalara uymak doğru yaptığı anlamında gelmiyor. Çünkü bu yasaların içine baktığınızda evet sen çekirdek dünyada deneyim yasası gereği deneyimini, görev yasası gereği görevini, evrim yasası gereği evrimini gerçekleştirirken özgür irade yasasına uygun olarak özgürce seçimini yaptığında yapmış olduğun bu seçimler senin öz yaratı programına uygunluk arz etmesi gerekir. Karşıt oluşturma hakkına sahip misin? Sahipsin. Ama bu karşıt oluşturma durumunda özünün bu konuyla alakalı aldığı önlemler veya yaptırımlar ve durumlar söz konusu olacaktır. Zaten bunu dünya insanlığına bildiriliyor. Ama nasıl? O dönemin insanının algılayışına uygun şekilde. Yani en baştan beri insanlara peyderpey bilgiler veriliyor. İster sanatsal aktiflikte olsun, ister bilimsel aktiflikte olsun, ister rapsal, ruhsal kıymetli dediğimiz bilgiler olsun, bir şekilde insanlara bilgiler veriliyor. Ve bilgilendirilmemiş, işarete tabi tutulmamış veya beyanat gelmemiş hiçbir insanoğlu şu an çekirdek dünyada bulunmuyor. O yüzden biz bilmiyorduk deme hakkına sahip değil insanlık. Çünkü her bir şekilde onlara bilgi intikal ettirilmiş. Merak eden, merak kodlarını daima diri tutan insanlık araştırır, sorar, sorgular ve en nihayetinde kendi hakikatine giden yolu mutlaka bulacaktır. Kendi hakikatini bulmak ve o yolda yürümek onun yine yolda sonuna kadar yürüyebileceği anlamına da gelmiyor. Çünkü insanların çoğu, insani bilinçlerin çoğu zaten o bulduğu yolda ilerlerken sapma halini yaşıyor. Egosantrik irade ve egosantrik iradenin hakimiyeti altında bulunan insani bilinç sapma potansiyelini her zaman içinde bulunduruyor. Çünkü çekirdek dünyanın oluşturulduğu bu ortamsallık buna uygun. Neden diye soruyoruz. Çünkü yine biyokompütürümüze başvuracağız. Biyokompütürümüzdeki programların mahiyetinden bahsederken ne diyorduk? Pozitif de inaktif, negatif de inaktif. Pozitif de inaktif programları açarken varlıklar elbette ki muayyen mahiyetteki olgulamaları devreye sokarken negatif de inaktifi sokarken de aynı olgulamalar yaşayacak. Ama kıstası farklı. Negatif duyumlanma, negatif düşünme, negatif sevgi, bunlar negatif zevklenme, değil mi? Bunların hepsinden bahsedebiliriz. Yani kin, nefret, öfke, kıskançlık ve buna bağlı olan bir sürü negatif mahiyetteki duyarlılıkların açığa çıkmasınız nerede gerçekleşiyor? Beynimizde.
Pozitif kıstaslı olanları da var. Sevgi, tevazu, hoşgörü ve bunun sonsuz hız alternatifleri de var. Nerede? Yine çekirdek dünyada gerçekleşiyor. Nerede gerçekleşiyor? Yine biyokompütürümüzde gerçekleşiyor. Bakınız, tüm bu ders boyunca, temel seviyedeki derslerimiz boyunca insana beyinlerinin yapısını anlatmayı hedef ediyoruz. Neden? Çünkü insan beyni aynı zamanda insanın gizemini ortaya çıkartıyor. Hem fizik hem de metafizik gizemini içinde barındırıyor. Şimdi bir bilim insanı geldiğinde, bu programları dinlediğinde kendisi sahip olmuş olduğu uzmanlığa dayalı olarak elbette ki bir şeyler söyleyebilir. O da ancak dünyanın ona verdiği imkanlarla. Ama kendi isterlerine uygun, ister bir uzman geldiğinde de bu bilgileri ona göre değerlendirecektir. İkisi de bizler için, yani kimler için, Aksoy Ranbatu Bilgelik Öğretisi tarafından eğitilen bizler için makbul sayılıyor. Kimseyi bu konuda da yargılamıyoruz zaten. Ama sonuçta insanın algılayabileceği şekilde, algılayabileceği kıstasta bilgiler verilir. Her insanın ihtiyacı duyulan bilgiler verilir. Biz burada sayfalarca kitaplardan bahsedebiliriz, bilgiler anlatabiliriz. Ama sonuçta onu okuyan veya bu video dinleyen varlık ancak kendi kapasitesince bu programı algılayabilir. Veya kendi kodlarını açabilir, kendi öz yoğunluğunu sağlayabilir, oluşturabilir. Nedeni? Bakın, çekirdek dünyada var olan her bir bilinç muayyen mahiyetteki zamanlama kodlarıyla kodlanmış bir beyin kullanıyor. Kodlamak, programlamanın eş anlamlısı. Daha önceki derslerimizde anlatmıştım ki, demiştim ki programlamada, dünyasal programlamada özellikle 0 ve 1 var. Yani 0 nötr, 1 evet. Yani 0 hayır, 1 evet anlamında. Burada ise insani kompütürde ise kodlama planı -1, 0 ve 1 üzerine oluşturulmakta. Buradaki birden kastımız bütünsel birliğe giden yolu anlatmak için kullanılıyor. Sıfırda siz nötr olabilirsiniz. Demin bahsettiğim şey şu. Ya pozitifsiniz ya da negatifsiniz diyorum ya. İki arada bir kalmış gri kısım. Yaratımının bu tarafına geçerseniz, -1'de geçerseniz negatife doğru ilerlersiniz. +1'e geçerseniz kendi pozitif şekilde. Ama hepsi nerede? Biyokompütürümüzde. Çekirdek dünyada enkarne olan bilinçlerin bu programı ilk başta zigot halinde veriliyor demiştik. Maddi karaktere sahip olan tarafına. Ama en başta verilen neydi? Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliği tarafından akitleri alındığı sırada, komisyonlu tarafından da ahitleri alındığı sırada yapılıyor. Yani bilinç önce kendi enerjik kompütürünü kodlama planı tabi tutuluyor. Sonra bunu uygun olarak bilinci karartılmış oluyor. Ve sonra maddi kompütürü kodlanmış oluyor. Kodlanmış bir bilgiyi şifreleyen bilince deneyim uydusu veya deneyimci öz diyebiliyoruz. Bunu yapabilen bilinç neden bu deneyim uydusu ifadesini alıyor? Çünkü açmış olduğu her mahiyetteki program onun deneyimselliğinin bir neticesi olacak. Deneyimine bir katkı olacak, evrimine bir katkı olacak. Doğru mu? O yüzden deneyim uydusu diyoruz. Deneyim bizler için esas olarak kabul edilmesinin nedeni neydi? Enerji kaynağı saflarındaki yaşamı anlatırken ne diyorduk? Orada deneyimlenmemiş saf bilgi, deneyimlenmemiş saf enerji, güç olduğunu söylüyorduk. Yani neyin ne olduğunu tam olarak ayırt edebilmesi için çekirdek dünyaya gelmesi lazım. Yani deneyimlenmesi lazım. Bir yerde program var. O programa uygun hareket edilmişlik var. Diğerinde seçim var ama yine program var. O seçime uygun olarak açığa çıkan hasletler, değerler ve keyfiyetler var. O yüzden çekirdek dünya tüm tanrısal özler için ve hatta ilahi hiyerarşinin geri kalan tüm makro özler için çok kıymetli kabul edilmektedir. Evet, bizler çekirdek dünyada kişilerle karşılaşıyoruz. Yani sujelerle muhatabız, objelerle muhatabız, değil mi? Hadiseleri yaşıyoruz, an be an yaşıyoruz. Bakın,
havanın bir an değişmesi sonucu vücudumuzun verdiği tepki dahi bizim muayyen mahiyetteki bir olguyu açığa çıkarmamızı sağlıyor. Ve işin en ilginç tarafı, çekirdek dünyada insanlar egosantrik iradeleriyle oluşturmuş olduğu değer yargılarının öngördüğü prensipler doğrusunda yaşamayı tercih ederler. Ve bu neye götürüyor biliyor musunuz? Alışılagelmişliğe, kayıtlanmışlığa, şartlanmışlığa. Çok çeşitlilikmiş gibi gözüken ego aslında sabit bir şeyden hoşlanır. Aynı müziği dinlemek, aynı yemeği yemek, aynı mekanlarda dolaşmak gibi standartlayıcı, onu kayıt altına alıcı şeyleri yapmaktan da hoşlanır. Biraz değişikliğe mahal bir şey verseniz, ego hemen de kendisini tepkiye koyar. Nasıl yani der. Biraz eleştirirseniz, nasıl yani der. Biraz bastığınız kuyruğunuza dönüp sizi ısırır. Bunun hepsini ego yapıyor. Ego bunu kendi başına yapmıyor tabii ki. Ego bunu nasıl yapıyor? Ego denilen potansiyel için biz ne diyorduk? Egosantrik kişilik, sonradan oluşturulmuş kişilik diyorduk. Egosantrik kişilik, sonradan oluşturulmuş kişilik eşittir cevheri otomasyon kişiliği de diyorduk. Çünkü bunlar nerede çıkıyordu? Çekirdek dünyada ortaya çıkıyordu. Enerji kaynağı saflarında oluşan bir bilinç böyle bir kişilik oluşturabiliyor muydu? Hayır. Onunkisi sabit bir kişilik, göksel kişilik. O halde çekirdek dünyada oluşturan ilk kişilik, yani cevher otomasyon kişiliği neydi? Sonra oluşturuluyor. Niçin sonra oluşturuluyor? Bilincin, yani çekirdek dünyaya enkarne olan bilincin yersel adaptasyonunu sağlamak amacıyla bu kişilik oluşturuluyor. Ve bu oluşturulma sırasında yaşanan hadiselerle aslında egonun yoğunluğu veya egonun çıkıntılı halleri kendini belirgin hale getirebiliyor. Yani çıkıntılı haller bu yersel adaptasyon kişiye oluşturulurken devreye sokuluyor. Diyeceksiniz ki manevi yolda yürüyen bir bilinçte de egosantrik kişilik olabilir mi? Tabii ki var. Hatta ve hatta şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki manevi yolda yürüyen bir varlığın egosantrik kişiliğinin çıkıntılı halleri manevi yolda yürümeyi tercih etmeyen ama görevi de olmayan varlıklardan daha fazladır. Onun törpülemesi gereken çok daha farklı halleri vardır. Ve ilerledikçe bu artabilir de. Tasavvufta farklı kademelerde varlıkların ilerleyişi var. Bazen şekle dayalı eğitimler söz konusu. Bazen maneviyatın pratik uygulamaların olduğu bir eğitim programı. Bazen bu ikisini geçtikten sonra hasletlerin yoğunlaştırıldığı, yeteneklerin açığa çıktığı bir eğitimin söz konusu. Ve daha sonra hiçbirinin aslında asıl olmadığı, tek varlığın olduğunu algılandığı, başka bir öğretimin uygulandığı dönemlerinde olduğu programlar söz konusu. En çok sapma hangi aşamada gerçekleşiyor biliyor musunuz? Hasletlerin, yani yeteneklerin açığa çıktığı boyutta. Şekle dayalı olan çalışmaların yapıldığı boyut, varlığı nizama yakın değil de, nizama yakın diyebiliriz aslında, belli bir kalıba sokar. Standart bir şeyde devreye sokar. Yatar, kalkar, uyur, o ibadetleri yapmak zorundadır, çalışmaları yapmak zorundadır, o eğitimi yapmak zorundadır. Çünkü orada farklı bir eğitim var. Bunun hakikatini yaşayan, yani şeklen yapılan ibadetlerin hakikatini yaşayan varlık, bu sefer kendi içselliğine yönelebilir. Belli bir kıstasta. Ve o içselliğe yöneldiği sırada kendi özüne ait haslet ve değer ve keyfiyetler çok daha hızlı bir şekilde açığa çıkıyor ya. O yüzden bu sefer 3. aşamaya geçiyor varlık ve ona uygun hareketler devreye çıkıyor. Ve tüm şu ana kadar dünyada bulunan veliler, alimler bu 3. kapıda 3. fonksiyonları vurgulan varlıklarla dolu. En başta da sapma olabilir. Tüm kademelerde de sapma hali olabilir. Neden? Çünkü hepsinde ego var. Neden? Çünkü hepsi çekirdek dünyada yapılıyor. Bu öğretiminin gözetimi ve denetimi de çekirdek dünyada yapılıyor. Başka bir yerde de yapılmıyor. Doğru mu? Yani egonun Müslüman kılınması her aşamada gerçekleşmesi beklenen bir durum. Ve yine tekrar ediyorum. Yetenekleriniz, hasletleriniz yani, keyfiyetleriniz ve değerleriniz, yani özünüze ait
bilginin, gücün açığa çıkması çekirdek dünyada gerçekleşiyor. Bunun da programı nerede yapılıyor? Biyokompütürünüzde yapılmış oluyor.